Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, değerli izleyicilerim ve sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beraber üçüncü kişinin onun hayatında kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna dair bir okuma gerçekleştireceğim. Bakalım tarot okumamızda bu durumla ilgili bize ne tarz mesajlar verecek? Hep beraber bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bunun dışında da Instagram üzerinden Kuzgun Tarot olaraktan benimle irtibata geçebilir ve özel danışmanlık hizmetlerimden yararlanabilirsiniz. Bu anonsları yaptıktan sonra da şimdi gelin hep beraber tarot okumamızı gerçekleştirelim. Evet, öncelikle aklımızdaki kişinin güncel bir enerjisine bir bakalım sevgili dostum. Bakalım bize neler anlatıyor günceli. Evet, özellikle şöyle bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Aklımızdaki kişinin üçüncü kişiyle arkasındaki durumların aslında birazcık daha sorumluluktan kaçma durumunun olduğu gözlemlenmekte. Özellikle aklındaki kişi üçüncü kişiye karşı ilişkisinde bazı sorumluluk almalardan kaçtığı gözüküyor. Sorumluluk almak istemiyor ve onunla ilişkisinde çok fazla üzerine yük bindirildiğini de görmekteyim. Ve şöyle de bir şey var. Özellikle üçüncü kişiden istediği o enerjiyi de bulamamış da gözüküyor. Bir bütünlük, bir uyum, bir sevgide istenen frekansı yakalayamadığı gözüküyor. Ama yine de buna rağmen bir ilişki durumu sürüyor ki yakın bir zaman içerisinde aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle alakalı düşüncelerinin çok fazla değişeceği gözükmekte. Şimdi gelelim bir de üçüncü kişinin güncel enerjisine bir bakalım. Evet, şöyle bir şey var. Üçüncü kişinin özellikle yapmaya çalıştığı bazı şeyler olduğunu görmekteyim. Aklınızdaki kişiyle alakalı özellikle bir onu etkileme ve bağlamayla alakalı bazı çalışmalar, bazı etkilerin devrede olduğunu sana söyleyebilirim. Kendisine birazcık daha çekmeye çalışıyor ama yapmış olduğu hamlelerin geri teptiği de gözüküyor. Özellikle bu kişi benim hayatımda çok önemli bir yeri var diye bir düşünce yapısına girmiş üçüncü kişi ve bununla ilgili de bazı eylemlere geçmek üzere olduğunu da görmekteyim güncelinde. Peki bu ilişkinin aklındaki kişi ve üçüncü kişinin kalıcı mı geçici mi ile alakalı enerji durumlarına şöyle bir baktığımızda ilginç bir şekilde özellikle bu ilişkinin daha ziyade daha tensel, daha cinsel bir ilişki olduğunu görmekteyim. Her ne kadar bu ilişki durumunun böyle olduğu ortaya çıksa da sevgi namına aralarında pek bir şey olmadığını da görmekteyim. Özellikle aklınızdaki kişi tarafından ve aklınızdaki kişi tekrardan dediğim gibi çok fazla bu kişiyle bağlantılı olmadığı ortaya çıkıyor. Daha kısa süreli bir sanki böyle beraber zaman geçirme, takılma durumunun olduğu da gözükmekte ve aralarındaki denge ve uyumun sürekli olarak değişkenlik gösterdiği de ortaya çıkmış sevgili dostum. Peki kalıcı mı geçici mi sorusunu bir de klasik tarotlarımıza bir soralım. Bakalım bize neler söyleyecek bu konuyla alakalı. Evet. Evet sevgili dostum, şimdi kalıcılık ve geçicilik konusunda özellikle şöyle bir şey olduğu ortaya çıkmakta. Bir otoriter bir yapı söz konusu. Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle üçüncü kişinin
daha fazla hayatında yer tutması için bir otorite ve bir baskı kurduğu gözüküyor aklınızdaki kişiye. Sanki birazcık daha benim düşüncelerim ve benim kararlarım ilişkide, senin hayatın üzerinde, e, her ne yaparsan yap benim süzgecimden, benim kararlarımdan onay gelmezse bunu yapamazsın diye bir baskı altına almış bu aklınızdaki kişiyi. Ve bu durum özellikle belirli bir zaman sonra artık yeter konumuna geldiğini de aklınızdaki kişinin gösteriyor ve e, çatışmaların da olduğu ortaya çıkıyor sevgili dostum. Yani ilişkilerinde bir çatırdama durumu ortaya çıkıyor. Zaten sanki takılmalık, böyle günübirlik gibi bir ilişkileri vardı ki üçüncü kişi teması da kaybetmediği de ortaya çıkıyor. Kaybetmek istemediği, baskı altına almak istediği de ortaya çıkıyor. Fakat bu baskı durumu aklınızdaki kişide de huzursuzluk durumu ortaya çıkartmakta ve bununla ilgili de aralarında bir dediğim gibi kavga ve çatırdama durumları söz konusu. Bunun dışında üçüncü kişinin ayrıca bir başka kendisinden daha ufak birisiyle de bir ilişki, yani ilişkiden kastım bir konuşma, görüşme gibi bir durumunun da olduğu da ortaya çıkmış. Özellikle aklındaki kişiyle olan ilişkisinden sonraki zamanı da planlamak için yavaş yavaş başka bir kişinin de olduğunu görmekteyim sevgili dostum. Ve şöyle bir şey var. Aralarında demiş olduğum gibi sürekli bir çatışma halinin olduğu çıkmıştı. Ve bu çatışma hali ilişkide bir dengesizlik durumu da yarattığı da gözüküyor. Özellikle aklınızdaki kişinin biraz önce bahsettiğim gibi başka bir kişiyle de olan diyaloglarının ortaya çıkması ve bundan bir kuvvetle ilişkilerinin bozulması ve aralarında yaşanacak büyük bir tartışmanın ortaya çıkışı anlaşılmakta. Özellikle üçüncü kişinin e, bir stratejisi, bir planı olduğu da ortaya çıkıyor ki ben bunun açıkçası büyü etkisiyle de alakalı olduğunu düşünmekteyim. Çünkü aklınızdaki kişiyi kolay kolay bırakma niyetinde değil ve bununla ilgili de bir çalışmalar güdeceğini de görmekteyim. Özellikle benimleyken her şey daha yolunda gitsin, bereketi açılsın, kısmeti açılsın, hani iş konularında, ama bensizken dibe batsın, kötü şansa maruz kalsın gibi bir düşünce yapısı içerisinde bir büyüsel çalışma olarak da düşündüğü durumlar olduğu gözükmekte sevgili dostum. Bunun dışında da açıkçası şöyle bir şey daha görmüş oluyorum. Aklındaki kişinin başka kişilerle de konuşma içerisinde olduğu da gözükmekte. Yani hedefinde başka insanların da olduğu gözükmekte ve bunlarla da konuşmaktan da keyif aldığı da ortaya çıkmış sevgili dostum. Pekala, bu kalıcı ve geçicilik durumuyla alakalı evrenden de bir cevap almak istiyorum. Bakalım bize neler söyleyecek. Evet sevgili dostum, bu kalıcılık ve geçicilik durumlarıyla alakalı da aralarında özellikle güncel olaraktan bir durgunluk sürecinin olduğu gözüküyor. Yani iki tarafın da kendi kendi ilişkileri içerisinde karşı tarafın hareket ve eylemlerine göre bir pozisyon alacakları anlaşılmakta. Herkes karşısındakinin bir sonraki adımının ne olacağına dair bir düşünce yapısı içerisinde olduğunu da görmekteyim. O yüzden ilişkileri içerisinde şu anda bir durgunluk var. Sanki buluşmuyorlar, fazla görüşmüyorlar, fazla iletişimin olmadığı da ortaya çıkmakta. Ve
Şöyle de bir durum var. Özellikle üçüncü kişinin bu ilişkiyle alakalı bir şeyleri düzeltmek için yapmış olduğu eylemlerin olduğu ortaya çıkıyor. Bir eylem hazırlığı içerisinde ilişkiyi düzeltmek için kendi kafasına göre tabii ki bir iyileştirme planı içerisinde biraz önce de bahsettiğim gibi büyü durumlarının bu ilişkiyi birazcık da olsa düzelteceğini düşünmekte üçüncü kişi. Ve şöyle de bir şey var, özellikle sizin için birazcık da gelmiş. Bir aklındaki kişinin sizinle de bir temasının yakın zamanda da gerçekleştiğini de görebiliyorum. Özellikle sizin hayatınızda değişen, hayatınızda değiştirmek istediğiniz konu ve durumların olduğu ortaya çıkmış ve bu konuda da başarıya kavuşuyorsunuz. Ve bu başarıdan sonrasında aklınızdaki kişinin de dikkatini çekmeyi başarmışsınız ve size bununla ilgili de bir konuşma, bir telefon konuşması yapacağını da görmekteyim. Ya nasılsın? Her şey yolunda mı? Hayat nasıl diye bir nabzınızı yoklama girişimi içerisinde bulunacağını da görmekteyim. Ama bize burada şunu söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle geri adım atma. Onun yapmış olduğu bu hareket konusunda taviz vermemen çok önemli olduğunu da söyleyebilirim. Peki bir uyarı durumu var mı sana daha fazla bu konuyla alakalı ne yapabileceğine veya kalıcılık ve geçicilik konusuyla alakalı herhangi bir mesaj, bu iki sorunla alakalı olaraktan bir mesaj almak istiyorum. Öncelikle sana bir uyarı tarzında bir şey çıktı mı? Gelin bir ona bakalım. Hiç merak etme, bu konuda sana karşı niyetleri şayet kötüyse seninle herhangi bir şekilde temasının olmayacağını söyleyebilirim. Sana bu konuda seni desteklendiğin ve korunduğun ortaya çıkıyor. Ama içinde sana karşı niyetleri temizse aranızdaki ilişkinin daha da güçleneceği ve artacağı da gözükmekte. Peki kalıcı veya geçici mi sorusunun cevabı olarak daha kart çekmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıkmış. Özellikle bir bedel ödeme durumu söz konusu. Bir bedel ödeyecek aklındaki kişiyle üçüncü kişi ve bu bedel iki tarafa da muazzam bir şekilde bir ağırlık yaratacağı ortaya çıkıyor. Bu ağırlığı e, kaldıramayan aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi bu ağırlık durumundan sonra zaten bir çatırdama durumunun olduğunu da ilişkilerinde söylemiştim. Bu ağırlık durumu da ilişkiye son darbesini vurup bu durumu tamamen bitirecek olduğu gözükmekte. Evet sevgili dostlar, bugünkü açılımımı da sonlandırırken beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka açılımlarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.